Deneyimcinin ismi David N. paylaşımda bulunduğu zaman 30 Aralık 2011. Ölüme yakın deneyim. Avustralya'dan olağanüstü bir deneyim. 1993'te bir gece, saat 18'de erken yattım. Kendimi çok yorgun ve endişeli hissediyordum. Yattıktan kısa bir süre sonra, sanki hissedebildiğim titreşimli bir sesle uyanmış gibi hissettim. Odamın bir köşesinde, yatağımın alt ucuna doğru hafifçe aşağı baktığımı fark ettim. Arkamdan gelen bir ses duyabiliyordum ama etrafta kimseyi göremiyordum ve sesin kimden veya nereden geldiğini göremediğim için biraz şaşırdığımı hatırlıyorum. Ses bana güvende olduğumu ve iyi bir arkadaş çevrem olduğunu söyledi. Çok güçlü, yatıştırıcı, manyetik bir sevgi ve şefkat hissi üzerime çöktü. Sağ tarafımdan, arkamdan parlak küre şeklinde bir küre geldi ve sonra önüme geçti. Ruh ışık şeklini değiştirdi ve cinsiyetsiz bir melek olarak önümde belirdi. Yatağımın ayak ucunda olduğum için sağıma baktığımda yatakta uyuyan ve hala normal nefes alan bedenimi gördüm. Bundan biraz korkmuştum. Yerden yaklaşık 1,5 metre yukarıda süzüldüğümü fark ettim. Meleğin benimle konuştuğunu ama ağzını kullanmadan konuştuğunu fark ettim. Bu noktada bilinç aracılığıyla telepatik olarak konuştuğumuzu anladım. Meleğin bana bir şeyler öğretmek için burada olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Bu ruhun Tanrı tarafından gönderilmiş iyi bir melek olduğundan emin olmak için güçlü bir sınama ihtiyacı hissettim. Ruha, kutsal ruhu seviyor musun diye sordum. Melek bir an durup gülümsedi ve bana sessizce baktı. Sonra ruhumdan bunaltıcı, güçlü ve sevgi dolu bir enerji dalgası geçti. Hemen bunun kutsal ruhun bana Tanrı'nın gönderdiği ilahi meleklerden biri olduğunu doğruladığını anladım. Hatırladığım bir sonraki şey, cehennemin üst katında olduğum ve bağırsaklarım korkuyla dolu gibi çok endişeli hissettiğimde, meleğin tam burada, yanımda olduğunu ve Tanrı'yı tüm varlığımla sevdiğimi, öyleyse neden burada olduğumu düşündüğümü hatırlıyorum. Devam etmeden önce cehennemi deneyimlemen gerekiyor. O anda melek, devam etmeden önce cehennemi deneyimlemem gerektiğini söyledi. Melek daha sonra bizi odama geri götürdü. Oraya nasıl gittiğimizi hatırlamadığımı söylemeliyim. Şu anda cehenneme mi gittiğimizi yoksa deneyimin bana mı getirildiğini gerçekten hatırlamıyorum. Odamda konuştuktan sonra melek beni büyükannemin evindeki yatak odasından gökyüzüne çıkardı. Ve benimle dünyadaki şeyler hakkında konuştu. Yere baktığımı ve aşağıdaki ağaçları net bir şekilde görebildiğimi hatırlıyorum. Geceydi ama tüm görsel spektrumları görebiliyordum. Ağaçlar berrak röntgen ışınları gibi görünüyordu. Dünyadaki tüm canlı ağaçlar dünyanın canlı antenleri gibidir. Meleğin bana dünyadaki tüm canlı ağaçların dünyanın canlı antenleri gibi olduğunu açıkladığını hatırlıyorum. Komik ama bana bunu söylerken ve baktığımız ağaçları düşünürken tam o anda onlarla bir bağ kurduğumu hissettim. Melek bana sadece düşüncelerimizle ne kadar hızlı seyahat edebileceğimizi gösterdi. Bir yer düşünürdük. Ve bir saniyeden kısa bir sürede orada olurduk. Zaman yoktu. Dünyanın en üst atmosferine ulaştığımızda melek bana, insanların dünyaya gelme nedeni ruhlarını geliştirmektir dedi. Melek bana bunun tamamen bir öğrenme deneyimi dedi. Atmosferimizin hemen dışında yeryüzüne bakan bazı kötü ruhlar fark ettim. Melek, bu kötü ruhların Tanrı'ya olan sevgim nedeniyle bana zarar veremeyeceğini söyledi. Korunuyorum. Kötü ruhlardan birinin bize baktığını hatırlıyorum. But yaklaşmaya çok korktuğunu biliyordum. Melek, kötü ruhların yeryüzünden çıkabilecekleri en uzak noktanın burası olduğunu, çünkü buraya bağlı olduklarını söyledi. Güneş sistemimizdeyken tüm gezegenler kendi eksenleri etrafında dönerken gelen müzik notalarını hissedebiliyordum. Dünya çok güzel, tiz bir titreşim yayıyordu ve Satürn'ü Güneş sistemi boyunca duyabiliyor, hissedebiliyordum. Satürn en güçlü notaları yayıyordu. Çok rahatlatıcı hissettiren, düşük bir temel titreşimle nabız gibi atıyordu. Melek beni nerede olduğunu bilmediğim bir gezegendeki bir dağa götürdü. Bu dağın yamacında inşaat halinde büyük, ev benzeri bir bina vardı. Ağaçlar, bitkiler, çimenler ve güneş ışığıyla
dolu, güzel, yeşil bir vadiye bakıyordu. Melek ve ben dikme kirişlerden vadiye bakarken Melek, "Bu konak geri dönüp içinde yaşayacağınız zamanlar için inşa ediliyor," dedi. Duyduklarıma inanamadım. Manzara nefes kesiciydi. Melek oradan beni evrendeki Tanrı'nın sanat eserlerini görmeye götürdü. Meleğin beni götürdüğü ilk bulutsu gaz bulutunu hatırlıyorum. Elle boyanmış gibi görünüyordu. Gördüğüm görüntü arkasında saklanan bir melek tarafından turuncu ve siyah gaz bulutundan yana doğru çekilen bir kadındı. Bu bulutu yakından ruhsal formumda gördüğümde çok daha yüksek, canlı, tepkisel renk spektrumunu görebiliyordum. Bu görüntü yakından gördüğüm şekliyle ona adalet etmiyor. Götürüldüğüm bir sonraki bulutsta, bulutların içindeki tahtında oturan, Rabbin ayaklarının altında dua eden 2 rahibe vardı. Ayrıca yanında 2 kişi daha olan bir çocuğun yüzüne benzeyen başka bir buluta da götürüldüm. Dünyada yaşarken uzayda bu görüntüleri görmek çok şaşırtıcıydı. Ayrıca uzun mesafeden arkasında ışık olan bir insan varlığının gölgesine benzeyen bir gaz bulutu görüntüsü de gösterildi. Meleğin beni götürdüğü bir sonraki gaz bulutu, dua eden bir rahip piskopos ve onun sağında kahverengi gaz bulutunun arkasında hafifçe gizlenmiş İsa'nın yüzünün görüntüsüyle birlikte büyük, kırmızı bir sevgi, kalp şeklinde vardı. Oradan melek beni büyük bina veya büyük tapınak dediğim yere götürdü. Buranın adından emin değilim ama saray gibi parlak beyazdı. Melek beni önden bakıldığında muhteşem görünen bu binanın içine götürdü. Önünde güzel göletleri olan büyük ve güzel bir bahçesi vardı. Binanın ön verandası çok büyüktü ve önünde birçok büyük beyaz sütun vardı. Binaya girdiğimde binanın reaktif ışık enerjisiyle canlı olduğunu fark ettim. Orada tüm madde canlıydı, reaktif ışık enerjisi vardı. İçerisinin ne kadar güzel olduğunu kelimelerle anlatamam. Büyük odalardan birinin tavanına baktım ve tavanın cam gibi berrak olduğunu fark ettim. Yukarıdaki tüm yıldızları ve evreni görebiliyordunuz. Bu sihirden bahsediyoruz. Bu yer karşısında hayran kalmıştım. Melek beni büyük bir odaya götürdü ve odaya girdiğimde beni bekleyen birçok insan vardı. Ölmüş olan eski aile atalarım ve arkadaşlarımla yeniden bir araya geldim. Herkesten aldığım his, ruhuma ve ruhumdan ona yansıyan sevgiyle o kadar yoğundu ki. Onlar da aynı anda tüm duygularımı hissedebiliyorlardı. Annemin tarafındaki büyük babam ve büyük babam, annem henüz 9 yaşındayken ölen büyük babamla birlikte kendilerini bana tanıttılar. Ruhun ışık küresi şeklinde olduğunu fark ettim. Birbirimizin yüzünü göremesek de kim olduğumuzu biliyorduk. Odanın arkasında benimle konuşmak isteyen bir erkek hatırlıyorum. Düşünüp ona baktığım anda birbirimizi anında tanıdık. Bu kişinin kim olduğunu söylemeye hazır değilim ama geçmiş yaşamımda benim için bir aile üyesiydi. Eminim ki onunla burada, dünyada tekrar karşılaştım. Ailem ve arkadaşlarımla o odada olduğum süre boyunca hissettiğim sevgi ve neşe hissi o kadar yoğundu ki tarif edecek kelime yok. Dünya üzerinde olmak bedenlerimizde çok daha ağır ve hantal hissettiriyor. Serbest bırakıldığımızda ve o sevgi enerjisini yanımıza aldığımızda enerjinin yayılıp genişlemesine izin verildiğini biliyorum. Bu, basit neşelerle dolu bir gündü. Kıymetini kaybedince anladığınız türden. Sabahımı ailemle geçirdim. Küçük şeylere güldük. Yüzlerce kez anlatılmış hikayeleri paylaştık. Sadece ailenin paylaşabileceği o rahatlatıcı sessizlikte bir arada var olduk. Babamın gazete okumasını izledim. Kaşları konsantrasyonla çatılmıştı. Öğleden sonra arkadaşlarım geldi. Gürültülü bir gruptuk. Kahkahalarımız evin içinde yankılanıyordu. Hayallerimizden ve gelecekten bahsettik. Güneş batmaya başlarken verandada oturduk. Gökyüzünü turuncu ve pembe tonlarına boyadı. O akşam dış dünya sessizleşip karanlığa bürünürken, kendimi sürüklenirken buldum. Günün sesleri kayboldu. Yerini derin bir dinginlik aldı.
Bu uyku değildi, tamamen başka bir şeydi. Sadece nazik inci gibi bir ışık genişliğiydi. Nazik ışığın kalbinden iki figür belirdi. Yürümediler ya da uçmadılar. Sanki her zaman oradaymışlar gibi öylece ortaya çıktılar. Kadim ve zamanın kendisinden daha eski hissettiren bir bilgelikle doluydu. Erkek ya da kadın değillerdi. Genç ya da yaşlı değillerdi. Onlar sadece ruhlardı. Bilge ruhlardı. Beni saran derin bir sakinlik yayıyorlardı. Koşulsuz sevgi yayıyorlardı. Unuttuğumu sandığım bir yere eve dönmek gibi hissettirdi. Ruhlardan biri hafifçe yaklaştı. Işığı nazik bir sıcaklıkla parladı. Bir ses zihnime girdi. Kulaklarımdan değil, saf bir düşünce olarak. "Hoş geldin," dedi. "Korkma. Anlamaya devam etmeyiz." Neredeyim diye sordum. Kendi düşünce sesim bir hayranlık hissiyle doluydu. İlk ruh cevap verdi. Bir yansıma yerindesin. Anlar arasında bir yer. Burada yaşadığın hayata bakabilirsin. Onu açıkça görebilirsin. Burası cennet ya da cehennem değildi ama farklı bir şeydi. Bir sınıftı. Ruhun kaçırmış olabileceği dersleri öğrenmesi için bir yerdi. Konsept o kadar basitti ki o kadar derindi. İlk ruhun ışığı nazikçe parladı ve zihnimin ön planına bir anı getirildi. Küçük bir şeydi. Yıllar önce uzun zamandır gömdüğüm bir olaydı. Bir arkadaşım bana gelmişti. Kalbi bir sorunla ağırlaşmış, yardımımı arıyordu. Meşguldüm, kendi önemsiz endişelerimle dağılmıştım. Onu hızlı, dikkatsiz bir "sonra yardım ederim" sözüyle savuşturmuştum. Hiç tutmadığım bir söz. Arkadaşımın gözlerinde hayal kırıklığının parladığını, sonra onu zoraki bir gülümsemeyle gizlediğini görebiliyordum. Bunu tamamen unutmuştum, şimdiye kadar. Sonra, ruh basit bir soru sordu. Düşüncesi savunmalarımı nazik bir kesinlikle delip geçti. İhtiyacı olduğunda neden sırt çevirdin? Soru havasız boşlukta asılı kaldı. Bir cevap talep ediyordu. Ama burada, saf dürüstlük yerinde, bahaneler boş ve zayıf hissettirdi. Gerçek şu ki, o an yeterince umursamamıştım. Bencil bir seçimdi. Üzerime bir rahatsızlık dalgası yayıldı. Zihnimde oluşan cevap çirkindi. Sırt çevirdim çünkü bana uygun değildi. Bunu bu kadar net görmek, egonun ve kendi kendini aldatmanın olağan filtreleri olmadan acı vericiydi. O anıdaki kişi bendim ve ondan derinden utanıyordum. Utancımla boğuşurken ikinci ruh konuştu. Düşüncesi rahatlatıcı bir merhem gibiydi. "Bu tek iplik yüzünden üzülme," diye iletişim kurdu. Allah her düşünceyi, her niyeti, kalbinin her atışını bilir. O, sadece tek bir düğümlü ipliği değil, tüm dokuyu görüyor. Sonra, sahne değişti. Etrafımdaki ışık, tüm hayatımın canlı bir panoramasına dönüştü. Film izlemek gibi değildi. Oradaydım. Her şeyi yeniden yaşıyordum. Ama bu sefer yeni bir bakış açısıyla. Gençlik çağındaki bir hayal kırıklığı anında anneme söylenen sert bir söz. Sadece görmedim. Onun sessiz acısını, o zamanlar tamamen farkında olmadığım kalbindeki küçük bir sancıyı hissettim. Okulda alay ettiğim bir sınıf arkadaşımı gördüm ve başkaları gülerken onun derin utancını ve yalnızlığını hissettim. Ama şimdi onun yerindeydim. Başka bir sahnede, sokakta görmezden geldiğim bir yabancıyı, yardım isteyen bir kişiyi gördüm. Yanından geçmiştim, gözlerimi kaçırarak. Şimdi onların görünmezlik hissini, sanki yokmuş gibi bakılmanın acısını hissettim. O an artık ben değildim. Kendi hikayemin diğer tarafını hissediyordum. Hayat incelemesi sona erdi. Geçmişimin panoraması yumuşak, beyaz ışığa geri döndü. Deneyim beni sarsmıştı. Beni alçak gönüllü bırakmıştı. Ama aynı zamanda garip bir şekilde aydınlanmıştım. Ruhlar açıkladı. Ruh aleminde öğrenme anlıktır. Empatiyi sadece bir kitapta okumazsınız. Onu yaşarsınız. Diğer kişi olursunuz. İlk ruhun ışığı parladı. "Amaç cezalandırmak değildir," diye açıkladı. "Anlamak içindir." Tek büyük dersi öğrenmek içindir. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Başkasına verdiğin acı, kendine verdiğin acıdır. Başkasına verdiğin neşe, kendine verdiğin neşedir. Hayatım sadece benim hikayem değildi. Dokunduğum her hayatla, iyi ya da kötü, iç içeydi. Bilmeden neden olduğum acı, paylaşılan bir kumaşta bir yırtıktı. Pişmanlığım, onu onarmaya yönelik ilk adımdı. Ders suçlulukla ilgili değildi, sorumlulukla ilgiliydi. Şimdi anladım. Hayat, ruh için bir okuldu ve ana konusu sevgiydi. Empati ders kitabıydı. Kalbimin gerilmesinin daha fazla şefkat için yer açmasının acısıydı. Derin bir umut hissi beni doldurdu ve tek büyük dersini,
Her seferinde bir an öğrenmeye kararlı bir kalple ilerledim. Hayatımı gözden geçirdikten sonra büyük binadan ayrıldık. Melek beni kozmos cennete doğru daha da ileriye götürdü. Melek ve ben büyük bir gaz bulutuna geldik. Yaklaştıkça yavaşladık. Bulutun kenarından yavaşça yükselerek tepeye ulaştık. Bulutun tepesine yaklaşırken İsa'nın bizi beklediğini görebiliyordum. İsa'dan altın bir ışık yayılıyordu. Saçları parlak, bembeyazdı. Anatomik sol omzundan sağ kalçasına kadar uzanan altın bir kurdele, kuşakla parlayan beyaz bir cübbe giyiyordu. Gözlerinden yayılan kırmızı plazma enerjisi gibi parlayan, parlak kırmızı bir enerjiydi. Bu noktada ortaya çıkışından daha çok korktuğumu ve aşağı bakmak istediğimi itiraf ediyorum. Korkma, gözlerindeki yanma hepinize olan yakıcı şefkatidir. İçimden son derece güçlü bir sevgi ve şefkat duygusu geçti. Sanki yıldırım çarpmış gibiydi. Ayrıca İsa'nın ayaklarının bordo kahverengi olduğunu fark ettim. İsa kollarını bana doladı. Bana olan sevgisini hissetmek için kelimelere gerek yoktu. İsa bana gelecek şeylerden ve yaşamımda nelere dikkat etmem gerektiğinden bahsetmeye başladı. Ondan, yaşam incelemesi deneyimine benzer, tamamen içine daldığım bir vizyon aldım. Jesus, hükümetlerin dünyadaki herkese dayatacağı yeni para takas sistemi hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 1. aşama, kişisel güvenlik kimliği için mikroçip takma. 3. aşama, DNA rezonans okuması. İsa bana bu teknolojilerin cildinde kanserli lezyonlara yol açacağını gösterdi. Rab bundan kısa bir süre sonra müdahale edecek. Ama kimse ne zaman olacağını bilemeyecek. Ambulans servisinde çalışacağım gösterildi. En yüksek güvenlik seviyesine sahip olacağım. Sağlık hizmeti güvenlik işine geri döneceğim. Tüm bu kariyerler benim için gerçekleşti. Bu 2011'de yazıldı. İsa bana bunları göstermeyi bitirdikten sonra melek önüme geçti. Kanatlarını açtı ve onu tamamen görebilmem için bunun koruyucu meleğim olduğunu söyledi. Dualarımın cevaplanmış olması, yetişkin vaftizm için rehberlik istememdi. Koruyucu meleğim kanatlarını açmış haldeyken benim için en muhteşem manzaraydı. Melek beni evrendeki Tanrı'nın daha fazla sanat eserine götürdü. 7 ruhu temsil eden 7 altın fenerle çevrili bir tahtta Rabbi ziyaret ettim. Ziyaret ettiğim bir sonraki bulut, içinde 2 erkek olan bir Yunan tanrısı tablosuna benziyordu. Mavi elektrik ışığında İsa'nın üzerinde bir at başı görüntüsü vardı. Gizlenmiş 2 melek görüntüsü vardı. Meleklerden biri çocuk gibi, diğeri mor plazmanın yanında erkek. Evrende gördüğüm son görüntü, ışık ışınları içindeki İsa'ydı. Koruyucu meleğim, bizi Satürn'ün nabız gibi atan sesini tekrar duyabileceğim Güneş sistemimize geri getirdi. Titreşimin tadını çıkardığımı biliyordu. Şimdi bedenine dönme ve tanık olduğun şeyi paylaşma zamanı. Ayrılmak beni üzdü ve istersen kalmaktan mutluluk duyarım diye şaka yaptım. Kalma zamanı değil. Koruyucu meleğim beni doğruca bedenime geri gönderdi. Bedenimde doğruldum. 3 fazlı bir projektör gibi aydınlanmış ve vızıldayan hissettim. Yıllarca sadece eşime, anneme ve Rabbime söyledim. Bir sonraki pazar gününe kadar kimseye söylemedim. Vaftizmden önce anneme, eşime ve kilisedeki rahibe söyledim. Bunu dışarı vurmam 19 yılımı aldı. Şimdi deneyimimi en yakın arkadaşlarımla paylaşmaya başladım. Beni sadece kontrolden çıkmış olarak göreceklerini düşünmüştüm. Ama tepkileri son derece olumluydu. Rab şahidimdir ve şimdiye kadar elimden geldiğince hatırladım. Bu, 1993'te başıma gelenlerin gerçek bir hikayesi. Buna İsa Bulut Susu adı verildi. Bu kadın imgesi de bana gösterildi. İlahiyat konusunda hiçbir şüphemiz olmamalı çünkü evrenin her yerinde bizim imgeleri var. %100 doğrulayamıyorum ama bu bana yeniden bir araya geldiğim ve hayatımı gözden geçirdiğim o büyük binanın nerede olduğunu çok hatırlattı. Odaklanma beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu haç işaretini uzaktan açıkça gördüm. Bunu yakından da gördüm. Bu ruhun bedeni terk ettiği bir görüntü. Elleri göğsünde yatan bir beden ve üstünde süzülen ruh gördüm. İsa ile birlikte olduktan sonra dönüşte bunu ziyaret ettim. Görüntüde sağ üst köşede bir erkek yüzü olduğuna dikkat edin. Onu böyle gördüm. Deneyimlediğim şekilde bu çok netti. Bir meleğin görüntüsü. Bu görüntü hakkında daha sonra söyleyecek çok şeyim var. Ama çok bulanık. Bu görüntüleri görmek beni gerçekten şaşırtıyor.
Bu, kalma zamanı değil denilip, bedenime geri dönmeden önce hafızamdaki son görüntüydü. Melek Hubble'a yakındı. Bu görüntüyü yüze kare şeklinde görebildim. Bir sonraki görüntüyü uzaktan gördüm ve bulunduğum yerden yaklaşmadan ve çok net bir şekilde odaklanabildiğimi hatırlıyorum. Mağaraya benzeyen bir yerde duran, ortaçağ kıyafetleri giymiş bir adam. Bir sonraki için söze gerek yok. Hala Hubble'ın bulduğuna inanamıyorum. Bu iki yanında iki çocuk daha olan bir çocuğun yüzü. Bir sonrakinde, görüntünün ortasında bir yüz, iki kol ve gövdeyi görmelisiniz. Soru ve cevaplar. Cinsiyet erkek. ÖED'nin gerçekleştiği tarih 1993. ÖED unsurları. Yaşadığınız deneyim sırasında yaşamı tehdit eden bir olay yaşandı mı? Belirsiz. Diğer. İnsanların beden dışı deneyim olarak adlandırdığı şey. Bildiğim şey, ruhumun, özlülüğümün en az 12 saat boyunca bedenimden ayrı olduğu. Deneyiminizin içeriğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Tamamen keyifli. Deneyim şunları içeriyordu. Beden dışı deneyim. Bedeninizden ayrıldığınızı hissettiniz mi? Hayır, odamdan uzaklaştım. Açıkça bedenimi terk ettim ve onun dışında var oldum. Deneyim sırasındaki en yüksek bilinç ve uyanıklık seviyeniz, normal günlük bilinç ve uyanıklığınızla karşılaştırıldığında nasıldı? Normalden daha fazla bilinç ve uyanıklık. Bedenimdeyken uyanıklığımı 10 olarak puanlardım. 5-10. Deneyim sırasında bilincinizin ve uyanıklığınızın en yüksek seviyesinde olduğunuz an hangisiydi? Beden dışı halimde olduğumda şimdiye kadarki en yüksek seviyedeydim. Düşünceleriniz hızlandı mı? Her zamankinden daha hızlı mı? Zaman hızlanıyor muydu? Yoksa yavaşlıyor muydu? Hayır. Aslında hayır. Zaman kavramı hiç yoktu. Duyularınız her zamankinden daha canlı mıydı? Evet. Tüm deneyim, bedenimizdekinden çok daha canlı ve çok daha gerçekti. Duyularımız bedenimizde körelmiş durumda. Bedenlerimizde hissedemediğimiz veya fark edemediğimiz çok daha fazla şey oluyor. Lütfen deneyim sırasındaki görüşünüzü, deneyimden hemen önceki günlük görüşünüzle karşılaştırın. Görüşüm çok daha netti ve renkler çok daha yüksek bir spektrumda, çok daha parlaktı. Lütfen deneyim sırasındaki işitmenizi, deneyimden hemen önceki günlük işitmenizle karşılaştırın. Ses hissediliyordu ve konuşma düşünce/telepati yoluyla gerçekleşiyordu. Başka yerlerde olup bitenlerin farkında mıydınız? Evet, gerçekler araştırıldı. Bir tünele girdiniz mi veya tünelin içinden mi geçtiniz? Hayır, deneyim şunları içeriyordu. Ölen kişilerin varlığı. Deneyiminizde herhangi bir varlık gördünüz mü? Ben onları gerçekten gördüm. Ölmüş veya yaşayan bir varlıkla karşılaştınız mı veya onların farkına vardınız mı? Evet, ben doğmadan çok önce ölen büyükbabam, diğer atalarım ve eski dostlarım. Deneyim şunları içeriyordu. Dünya dışı ışık. Parlak bir ışık gördünüz mü? Veya etrafınızın böyle bir ışıkla çevrili olduğunu hissettiniz mi? Açıkça, mistik veya uhrevi bir kökene sahip bir ışık. Doğaüstü bir ışık gördün mü? Evet, gördüğüm her şey ışıktı. Tüm yaşam ve madde ışık enerjisiydi. Deneyim şunları içeriyordu. Bir manzara veya şehir, başka, dünyevi olmayan bir dünyaya mı girmiş gibi hissettiniz? Açıkça mistik veya dünyevi olmayan bir alem. Tüm deneyim ruhsaldı, bedendekinden çok daha yüksek boyutlu bir deneyimdi. Kendimi bütün ve tam bir huzur içinde hissettim. Deneyim sırasında hangi duyguları hissettiniz? Artan sevgi ve empati, huzur veya hoşluk hissi yaşadınız mı? İnanılmaz bir huzur veya hoşluk, bir sevinç hissi yaşadın mı? İnanılmaz bir sevinç. Evrenle uyum veya birlik duygusu hissettiniz mi? Kendimi dünyayla birleşmiş veya birleşmiş hissettim. Deneyim şunları içeriyordu. Özel bilgi veya amaç. Aniden her şeyi anladın mı? Evrenle ilgili her şeyi. Deneyim şunları içeriyordu. Hayat incelemesi. Geçmişinizden sahneler gözünün önünde canlandı mı? Geçmişim gözümün önünden geçti. Kontrolüm dışında hayatımın bir özeti bana izletildi. Sanki önümde holografik bir ekran vardı. Deneyim şunları içeriyordu. Geleceğin farkındalığı. Gelecekten sahneler geldi mi aklınıza? Dünyanın geleceğinden sahneler. Kişisel gelecek çalışmalarımı sundum ve bu alandaki gelecekteki bilimsel atılımların diğer ayrıntılarını verdim. Fizik, biyoloji ve henüz bahsetmeyeceğim diğer alanlar. Bir sınıra mı, dönüşü olmayan bir noktaya mı geldiniz? Tanrı, maneviyat ve din yok.
Deneyiminizden önce dini, manevi yaşamınıza ne kadar önem veriyordunuz? Benim için biraz önemliydi. Deneyiminizden önce dininiz neydi? Hristiyan Katolik. Yaşadığınız deneyimden bu yana dini uygulamalarınız değişti mi? Evet, sürekli dua ediyor ve sessizce Tanrı ile konuşuyorum. Arkadaşlarım bile farkında değil. Yaşadığınız deneyimden sonra dini manevi hayatınıza ne kadar önem veriyorsunuz? Benim için çok önemli. Şu anki dininiz nedir? Hristiyan Katolik. Ben çok spiritüelim ve inançtan ziyade bilmeyi daha çok seviyorum. Deneyiminiz, dünyevi inançlarınızla tutarlı özellikler içeriyor muydu? Deneyiminiz sırasında sahip olduğunuz inançlarla hem tutarlı hem de tutarsız içerikler. Ben, deneyimden çok önce İncil'i elime alıp okuyan ve dindar biri değildim. Yaşadığınız deneyim nedeniyle değerlerinizde ve inançlarınızda bir değişiklik oldu mu? Evet, inançtan bilmeye. Deneyim şunları içeriyordu. Dünya dışı varlıkların varlığı. Mistik bir varlık veya varlıkla karşılaştınız mı? Ya da kimliği belirsiz bir ses duydunuz mu? Kesin bir varlık veya açıkça mistik veya dünya dışı bir kökene sahip bir sesle karşılaştım. Tüm bu süre boyunca bir meleğin huzurundaydım ve diğer insanlarla İsa ile buluşmak için götürüldüm. Ölmüş veya dindar ruhları gördün mü? Ben onları gerçekten gördüm. Daha önce dünyada yaşamış ve dinlerde isimleri geçen varlıklarla karşılaştınız mı veya farkına vardınız mı? Örneğin İsa, Muhammed, Buda ve Bey. Evet, İsa, büyükbabam, diğer atalarım ve geçmiş arkadaşlarım. Deneyiminiz sırasında ölümlü öncesi varoluş hakkında bilgi edindiniz mi? Hayır. Deneyiminiz sırasında evrensel bağlantı veya birlik hakkında bilgi edindiniz mi? Evet. Her şey birbirine bağlı ve iç içe geçmiştir. Deneyiminizden önce Tanrı'nın varlığına inanıyor muydunuz? Tanrı muhtemelen vardır. Deneyiminiz sırasında Tanrı'nın varlığı hakkında bilgi edindiniz mi? Evet, Tanrı her canlının içindedir ve biz de onun içindeyiz. Deneyiminizden sonra Tanrı'nın varlığına inanıyor musunuz? Tanrı kesinlikle vardır. Din dışındaki dünya hayatımızla ilgili olarak deneyiminiz sırasında amacınız hakkında özel bir bilgi veya birikim edindiniz mi? Evet, daha önce inancım ve umudum vardı. Ancak deneyimden sonra bir bilme duygusuna sahibim. Öteki tarafa geçip geri döndüğümü biliyorum. Dünyevi yaşamlarımızın deneyiminizden önce anlamlı ve önemli olduğuna inanıyor muydunuz? Muhtemelen anlamlı ve önemliler. Deneyiminiz sırasında hayatın anlamı hakkında bilgi edindiniz mi? Evet, dünya bir öğrenme yeridir. Şefkat, bağışlama, sevgi, empati ve etkileşim. Deneyiminizden önce bir ahiret hayatına inanıyor muydunuz? Bir ahiret olup olmadığından emin değildim. Deneyiminizden sonra bir ahiret olduğuna inanıyor musunuz? Kesinlikle bir ahiret var. Evet. Etkileşim kurmak ve evrimleşmek için buradayız. Hayat devam ediyor. Şahsen bir şey söyleyeyim. Einstein fizik yasalarında haklıydı. Enerji asla ölmez. Sadece biçim değiştirir. Deneyiminizden önce ölümden korkuyor muydunuz? Ben ölümden çok korkuyordum. Yaşadığınız deneyimden sonra ölümden korkuyor musunuz? Ben ölümden korkmuyorum. Deneyiminizden önce hayatınızı yaşarken korkuyor muydunuz? Dünyevi yaşamımı yaşarken orta derecede korkuyordum. Yaşadığınız deneyimden sonra hayatınızı yaşarken korktunuz mu? Dünyevi yaşamımı yaşarken korkmuyorsunuz. Dünyevi yaşamlarımızın deneyiminizden önce anlamlı ve önemli olduğuna inanıyor muydunuz? Muhtemelen anlamlı ve önemliler. Deneyiminizden sonra dünyevi yaşamlarımızın anlamlı ve önemli olduğuna inanıyor musunuz? Anlamlı ve önemli mi? Hayatımızı nasıl yaşayacağımız hakkında bilgi edindin mi? Hayır. Deneyiminiz sırasında hayatın zorlukları, sıkıntıları ve zorlukları hakkında bilgi edindiniz mi? Hayır, deneyiminizden önce şefkatli miydiniz? Başkalarına karşı orta derecede şefkatli miydiniz? Deneyiminiz sırasında aşk hakkında bilgi edindiniz mi? Evet. Orada hissettiğim aşk, yoksa bedenler buna dayanamazdı. Bunu tarif etmenin yolu manyetik olarak çok güçlü olması. Yaşadığınız deneyimden sonra şefkatli miydiniz? Başkalarına karşı son derece şefkatli miydiniz? Yaşadığınız deneyimden sonra hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. Çok spiritüel biriyim. Telepati yeteneğimi geliştirdim ve empati yeteneğimi geliştirdim. Özellikle yaşadığınız deneyim nedeniyle ilişkileriniz değişti mi? Evet, sıkıntılı zamanlarda içgörü.
Deneyiminizden sonra, deneyimden önce sahip olmadığınız herhangi bir psişik, sıra dışı veya başka özel yeteneğiniz oldu mu? Evet, hem ambulans hem de güvenlik işinde çalışırken tehlikenin ne zaman ortaya çıktığını biliyordum. Geriye dönüp baktığımda bunu nasıl seçtiğimi merak ediyorum. Sezgi, bu deneyiminizi başkalarıyla paylaştınız mı? Evet, sadece eşim, oğlum ve bir bakanımla. Deneyiminizden önce ölümden dönme deneyimi, DAE hakkında herhangi bir bilginiz var mıydı? Hayır. Yaşadığınız deneyimin gerçekliği hakkında olaydan kısa bir süre, günler hatta haftalar sonra ne düşündünüz? Yaşadığınız deneyim kesinlikle gerçekti. Bana çok daha gerçek geldi. Sanki orada olmamız gerekiyordu. Şu anki deneyiminizin gerçekliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Deneyim kesinlikle gerçekti. Olmamız gereken yerin burası olduğunu hissediyorduk. Hayatınızın herhangi bir döneminde, herhangi bir şey deneyiminizin herhangi bir kısmını yeniden üretti mi? Evet, sadece sezgilerim. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan, beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru-cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.